Napolyon burayı işgal ettiğinde yağmurun müsaade ettiği boyutta geçmişi unutup geleceğe odaklanalım. şu anda yıkık kilisenin önünde duruyoruz. Gördük geldik. Wow değil. Kendileri ne kadar saygı duyuyor şu anda. Yani paylaşır mıyız bilmiyorum bu kısmı. Öncelikle böyle neo-rönesans güzel bir, Berlin'de çok meşhur bir Kore tostçusu. Geçmişte kendileri acı çekmiş ama biz çektiysek onlar da acı çeksin deyip çekerken, anlatırken içimizden gelmiyor ama. Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hep birlikte Berlin'i geziyoruz. Çok güzel bir hava var. Bol bol uzun yürüyüşlü bir gezi bizi bekliyor. Hemen lafı uzatmadan ilk durağımızdan başlıyorum. Şu anda yıkık kilisenin önünde duruyoruz. Tahmin ettiğiniz üzere 2. Dünya Savaşı'nda yıkılmış. Ama ilginç olan şey hala yıkık görüyorsunuz ki. Genelde de hep bundan şikayet ederim. Nasıl hala bitirememişler diye. Daha önceki videolarımızı izlediyseniz duymuşsunuzdur. Ama bunu sanırım bitirmek istememişler ve bu şekilde bırakmışlar o günleri hatırlamak adına. Hatta yanına da şu gördüğünüz küp şeklindeydi sanırım. Altıgen şeklinde yeni kiliseyi yapmışlar. Yani ibadetlerini, ayinlerini o kilisenin içinde yapıyorlarmış. Biz de biraz bu eski kilisenin içini göreceğiz. Sonra da Berlin'i bol bol gezmeye başlayacağız. Şimdi de Berlin Parlamento binasının önündeyiz. Parlamento binası ne? Öncelikle böyle neo-rönesans güzel bir yapısı, mimarisi var. Biliyorum ilginizi çekecek, merak edeceksiniz. Onun dışında da yukarıda bir kule var. Orayı ziyaret etmek istersin. Kule değil, özür dilerim. Yukarıda bir kubbe var. Oradan şehri panoramik olarak görebiliyorsunuz. Ayrıca kubbe şeffaf. Bence şeffaf olması çok mantıklı zaten seyir olması için ama yönetimin şeffaflığını da temsil ettiğini söylüyorlar bu şeffaf kubbenin. Yönetimin şeffaflığını temsil etmesi ve uzun dönem yani yıllarca burada bulunuyor olması ve işte bu soğuk savaşlara yani tarihe uzun yıllarca tanıklık etmiş olmasından dolayı da önemli bir sembolik bir yapı olarak gösteriliyor. Biz de geldik, gördük. İçeriye girme gereği duymadık. Bu arada kubbeye çıkmak isterseniz önceden rezervasyon yaparsanız ücretsiz çıkılabiliyormuş. Bazı yerlerde ücretli de yazıyordu. Yani çıkmak istiyorsanız önceden kontrol edin. Biz böyle etrafını görelim. Tam influencer tarzı gördük, geldik. Kaçalım yapacağız birazcık. Yukarı çıkmak çok zor gözükmüyor mu? Parlamento binasını da gördüysek yavaştan biraz daha merkeze doğru yürümeye devam edelim. Bakalım şimdi güneşli havayla birlikte Berlin'de bizi neresi bekliyor? Parlamento binasından çıktık. Brandenburg kapısına doğru yürüyorduk ki Berlin'in en büyük parkına geldik şu anda. Parkın adı neydi? Tiergarten. Evet, Tiergarten. Burası Berlin'in en büyük parkı yani aslında burada işte mola verebilirsiniz, piknik yapabilirsiniz vesaire böyle güneşli güzel bir hava yakalarsınız. İçi de eminim çok daha güzeldir çünkü bu Avrupa şehirlerinde böyle merkezde yakın büyük parklar oluyor. Genelde de çok keyifli oluyor vakit geçirmesi. Biz de henüz bir şey yemediğimiz için hemen burada kafemsi bir yer denk geldi. Hemen böyle atıştırmalık bir şeyler aldık. Tabii ki de Berlin'de ve Almanya'da olunca pretzel aldık. Buradan da kapıya doğru yürümeye devam edeceğiz. Güzel bir rota oluyor gibi şu anda. Size de işte merkezde yürüyerek aslında gidebileceğiniz yerler açısından bir rota olarak izlenebilir. Bakalım ne çıkacak ben de merak ediyorum. Birazdan her an tramvaya da binebilirim yani biliyorsunuz bize belli olmaz. Karnımızı doyuralım. Yolumuza devam edelim.
Şimdi de Brandenburg Kapısı'nın önündeyiz. Bizce Berlin'in en sembolik yapısı burası. Çünkü evrensel bir sembolik yapı burası. Normalde Soğuk Savaş'ın başlangıcının ve bitişinin sembolüymüş aslında. Çünkü Soğuk Savaş yapıldığında, o duvar çekildiğinde burası tamamen kapatılmış yani. Hiçbir arabaya vesaire girememiş. Bunun dışında da şu yukarıda gördüğünüz atlı yapı, Napolyon burayı işgal ettiğinde o heykeli götürüp Paris'e götürmüş yani daha doğrusu direkt. Sonra da kurtuluşunda tekrar o atlı heykel geri getirilmiş. Bunu da kutlamışlar ve genelde büyük kutlamalar bu kapının önünde. Şu tarafta da az önce bir konser vardı. Daha çok burada yapılıyormuş. Özellikle yapılan o kutlamalarla böyle 1 milyon aşkın insanlar falan katılıyormuş. Bayağı büyük kutlamalar yapılıyormuş kapının önünde. Şu anda da bence bu zamana kadar gördüğümüz en kalabalık değil mi insan bu kapının önünde. Artık güneşe mi veririz onu bilemiyorum ama şu anda gerçekten güzel bir kapının önündeyiz. Bu arada söylemeyi ve yapmayı yani hazırlamayı en çok sevdiğim içeriklerden biridir fotoğraf çekilme noktaları. Bence gerçekten çok güzel bir fotoğraf çekilme noktası. Özellikle sütunlar sizi çok uzun gösterecek. Evet, şu anda Holocaust anıtının oraya geldik. Aslında Brandenburg kapısına da çok yakın bir yerdeyiz. Tiergarten'ın hemen arkasında. O ilk gördüğümüz parlamento yeri de. Yani bunlar birbirine çünkü çok yakın yürüme mesafesinde. Yani buranın da ben çekerken, anlatırken böyle içimizden gelmiyor ama söylemek istedik neden yapmışlar burayı. Yani buranın başlangıcı şöyle, bir yarışma yapıyorlar ve bu yarışmanın sonucunda kazanan kişi şöyle bir fikire gelmiş sanırım. 5 milyon kişinin adının yazılı olduğu bir anıt yapalım diye. Sonra da diyorlar ki aslında 5 milyon kişi etkilenmeyene daha çok kişi etkilendi deyip bu tarz bir anıt yapalım istiyorlar. İsimlerin yazılı olmadığı, irili ufaklı, büyüklü, küçüklü. Bunu da kazanan firma aslında Nazilerin zamanında Yahudilerin öldürülmesine sebep olan gazlardan birini üreten bir firma. Onlar da geçmişi unutup geleceğe odaklanalım. Aslında geçmişten ders çıkarttık ama önümüze bakıyoruz gibi bir şey yapmışlar. Böyle bir anıt var. Girişi ücretsiz, zaten yolun kenarında bir yer. Bazı kurallar koymuşlar saygı duyuyorsun diye ama kendileri ne kadar saygı duyuyor şu anda, kendileri geçmişlerine ne kadar ders çıkartmış şu andaki yaptıklarıyla gün yüzünde her şey. O yüzden de yani paylaşır mıyız bilmiyorum bu kısmı ama çektik. Görmek isterseniz geçmişte kendileri acı çekmiş ama biz çektiysek onlar da acı çeksin deyip şu anda birçok insanın ölmesine sebep olan bir milletin ya da ırkın mı diyeyim ya da bir ne derler dini bir topluluğun anıtı. İlk durağımıza geldik bile. Tabii ki de kahvaltı yapmaya geldik çünkü çok açtık. Hemen arkamda gördüğünüz yer Berlin'de çok meşhur bir Kore tostçusu aslında. Kore tostu yapıyorlar. Güzel mi değil mi? Biz 4 kişi yedik. Standardını yedik. İşte cheddarlı, yumurtalı, scramble ne deniyordu? Çırpılmış yumurta gibi aslında. Yani onların meşhur bir yumurtası var. Yumurtalı. Bir de kendi özel sosları var. O şekilde en sadesini yedik ve ortalama 6,5 puan aldı 4 kişiden. Mekan sürekli vızır vızır, sürekli önünde sıra var. Yani gelmek isterseniz, bol proteinli bir sabah kahvaltısı yapmak isterseniz denenebilir. Ama wow değil. Onu söyleyeyim. Yine de hiç Kore tostu yemediyseniz bence şans verin diyorum ve hemen Almanya'yı, Berlin'i gezmeye gidiyoruz.
Berlin Anıt Duvarı'nın oraya geldik arkadaşlar. Yağmur yağdığı için hemen bir yere sığınıp kapalı bir yere. Buradaki bilgileri de öğrendiğimiz bilgileri size aktaralım. Şu yanında gördüğünüz yer aslında ana büyük duvarı Berlin Duvarı'nın. Berlin Duvarı'nın hikayesi de bildiğimiz kadarıyla anlatalım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir soğuk savaş başlıyor Rusya ve Amerika arasında. Bunun neticesinde de Almanya'da da bir Doğu Almanya ve Batı Almanya olmak üzere iki tane yer kuruluyor gibi düşün. Aslında iki farklı ülke gibi. Bu duvarda onun simgesi ve Almanya'yı yani Berlin'i ikiye ayırıyor. Ve bunun bir kısmında komünist bir düzen var. Orası Doğu Almanya. Batı tarafında da daha böyle demokratik olduğu söylenen bir düzen var. Ama aslında iki tarafında insanları zorlu şartlar altında kalıyor o süreçte. Çünkü yani tanıdıkları insanlar, akrabalarını bile görmekte sıkıntı çekiyorlarmış. Bizim hemen bulunduğumuz yerin yanında bir documentation center var. Böyle geçmişteki bilgileri aktaran bir yer yapmışlar. Yani içeriden güzel bilgiler, hem videolar hem fotoğraflar var. İnsanların el yazısıyla olan bilgiler var. Hatta şu an hemen yanında, bilmiyorum gözüküyor mu ama duvardan atladıktan sonra insanları yani atlamasını engelleyecek caydırıcı bir şey olsun diye böyle dikenli demirler koymuşlar. Bu şekilde hayatını kaybeden insanlar da olmuş. Yani bakınca böyle bir gerçekten yaşanmış bir şey hissediyorsunuz. Yine bu yanımızdaki Documentation Center'ın en üst katına çıkıp bu duvarın arkasındaki o düzeni görebilirsiniz. Yani orada bir sınır alanı oluşturulmuş, ışıklandırmalar buradan da gözüküyor. Bir kulesi var, gözetleme kulesi gibi. Devriyenin atıldığı yerler falan yukarıda o resim olarak size göstermişler. Üstüne çıkıp onu da bir tek gözlemleyebilirsiniz. Böyle simge olarak bu kısım gözüküyor aslında. Bu ta o zamanlardan yapılmış ve günümüze kadar ayakta tutmuşlar. Arkasında da yerler var. Biz şimdi oralara da bakacağız. Yağmurun müsaade ettiği boyutta. Berlin Duvarı böyle. Ben böyle yaşanmış şeyleri görüp canlı canlı şahit olunca biraz ne derler içinden yaşıyormuş gibi hissediyorum. Tarihi de sevdiğim için bayağı etkileyici aslında bakınca. İçeride de insanların mesela sınırdaki evlerin içinden geçip diğer tarafa atladıkları sahneler falan var. Değişik. Yani Berlin'e gelince mutlaka ziyaret etmeniz gereken bir yerde deyip biz bir sonraki noktamıza doğru ilerleyelim. Şimdiki durağımız Checkpoint Charlie. Burası çok ufak böyle bir geçiş durağı aslında. Neyi temsil ediyor derseniz Doğu ve Batı Almanya biliyorsunuz ki bölünmüştü. O zaman burası bir geçiş noktasıymış. Özellikle diplomatlar ve bazı turistler turistlerin geçişleri bu noktada yapılıyormuş. Şu anda da sembolik bir yapı olarak tutuluyor. Genelde burada 2 tane de asker olduğu söyleniyordu ama yağmurdan mütevellit mi bilmiyorum. Şu anda yerinde yoklar. Bir tane de asker resmi var. Bir de 1961 yılındaydı. Sovyet ve Amerikalılar sanırım burada böyle tankları falan böyle karşı karşıya gelmiş. Tam böyle hani çarpışacaklarken vazgeçmişler herhalde. Aynen, sıcak bir çatışma olacakken olmamış. Ya bu da Soğuk Savaş'ın en ne denir kritik anlarından biri olduğu falan söyleniyor. Onun dışında da şöyle bir şey var. Şurada adamın elinde kocaman bir kamera görüyorsunuz eskiden kameralarından. Onunla fotoğraf çekilip belli ufak bir ücret karşılığında şöyle gazete yaprağı gibi kağıdınızı alabilirsiniz. Bir anı olarak saklayabilirsiniz. Biz şimdi diğer durağa doğru gidelim. Bakalım Berlin bizi nereye götürüyor? Ve East Side Galeri'ye geldik. Ne bu derseniz burası da açık bir duvar sokak galerisi aslında. Duvarlarda grafitiler var. İkonik yerlerden birisi burası. Gördüğünüz bazı fotoğraflar var. Birazdan onları da yani bazı grafitiler daha doğrusu. Onun dışında da şöyle bir sıkıntı olmuş. Maalesef ki insanlar hani açık bir galeri olduğu için çok fazla üzerinde oynamalar yapmış, karalamalar yapmış. O yüzden hani eski güzelliği yok muhtemelen, öyle deniyor. Ama biz de geziyoruz, görüyoruz bakalım nasılmış. Şunu hatırlıyorum sanki. Aslında bu grafitilerin olduğu yer Berlin Duvarı. Ondan da bahsetmek istedik. Bugün sizi götürdüğümüz yerlerden birinde Berlin Duvarı'nı göstermiştik. Dönüp bakarsanız aslında kamera dönerse Berlin Duvarı'ndaki mimarinin aynısı burada da var. Bunu arkasına geçince fark ettik biz de.
Bir yandan da dönelim. Şu gördüğünüz kırmızı köprü de çok güzel fotoğraf manzarası. Duvarın arkasına geçip güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Bir de güneşli ise tadından yenmez. Berlin gezimizin yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Artık son noktamıza geldik. Berlin Dom'un önündeyiz şu anda. Yani aslında Berlin Katedrali. Burayla ilgili aslında çok fazla anlatacağım bir şey yok. Yani biliyorsunuz savaşta zarar görmüş vesaire gibi şeylere girmeyeceğim tekrardan. İçeride bir kraliyet mezarlığı var. Onun dışında bence çok yüksek bir giriş ücreti var, 10 euro. Ama güzel işte altın varaklar vesaire varmış içinde. Mimarisi de güzel, yüksek. Hani akşam ışıklarıyla da çok güzeldi. Şu anda da etrafta görüyorsunuz insanlar var. Güzel Berlin havasıyla işte burada etkinlikler vesaire de yapılıyormuş. Berlin'de Müze Adası diye bir yer var. Orası da burası oluyor. Tam şu anda orada bulunuyoruz. Aynı zamanda Mitte yani orta diye de bir yer var. Yine orası da burası oluyor. Yani Berlin'in merkezi olarak düşünebilirsiniz buraları artık. Berlin'de gezilecek yerler buraya kadardı. Biz artık günü yavaş yavaş kapatmaya başlayacağız. Herhalde birazcık daha buralarda yürür. Bir akşam yemeği yer, otele döneriz. Bizim için de Berlin gezisi bitmiş olur. Siz videoyu kapatmadan önce bizi takip etmiyorsanız, videomuzu beğenirseniz bize çok destek olmuş olursunuz. Yorum yapabilirsiniz, yorumlarda merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah çok güzel gezilerde görüşürüz. Evet, son olarak araya koyalım bunu da. Burada çok meşhur bir kebapçı var. Mustafa Gemüse Kebap diye. Bodrum dönerini bilenler varsa sebzeli tavuk döner yani. Yiyemedik çünkü şöyle bir sıkıntı vardı. Ufacık bir konteyner, upuzun bir sıra var. Bunu göze alarak gittik. Ama sıkıntı şu, hazırlayanlar o kadar fazla yavaş ki normalde bir dönercinin sırasına girdiğinizde o sırayı en fazla yarım saatte eritebilir. Ama burası yani 15 dakikada 2-3 adım ilerleyebiliyordunuz. O yüzden biz vazgeçtik, denemedik. Bu da bir ek bilgi olsun. Bu arada ben de bir şey eklemek istiyorum. Zeynep beni çeksin. Berlin turistik bir yer değilmiş arkadaşlar. Yani öyle çok turistik yeri var, gezelim, tozalım diye gelinecek bir yer değilmiş. Ben çok merak ediyordum. Benim tarihi yerlere olan bir ilgim var. Ama biz yaşamaya uygunmuş gibi hissettik 2 günde. O bilgiyi de paylaşalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kamera arkasından Hüseyin gülüyor. Dikkatim dağıldı, bir şey oldu zannetti.